Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynak üzerinden saklanmış Kürt şarkıları dediğimiz konuya odaklanıyoruz. Yani bunlar işte siyasi baskılar, asimilasyon ya da bazen toplumsal tabular yüzünden pek ortalıkta söylenemeyen, yasaklanan şarkılar. Bazen de sadece böyle kulaktan kulağa aktarılıp korunmuşlar. Kaynağımız da saklanmış Kürt şarkıları, direniş ve hafıza mirası başlığını taşıyor. Amacımız biraz da bu şarkıların Kürt halkının direnişini ve hafızasını nasıl taşıdığını anlamak aslında. Kesinlikle. Bunlar sadece müzik değil aslında, değil mi? Aynı zamanda tarihsel belgeler gibi kültürel yaşam çizgileri adeta. Neden saklandıkları, nasıl hayatta kaldıkları bize o dönemin koşulları hakkında, toplumun dayanıklılığı hakkında çok şey anlatıyor bence. Evet, biraz açalım o zaman bunu. Kaynaklarımızda bayağı örnek var. Mesela Ey Rakib, yani Ey Düşman. 1938'de Dersim katliamı sonrası şair Dildar hapisteyken yazmış bunu. Sonradan Kürt Ulusal Marşı olmuş ve tabii Türkiye dahil birçok ülkede uzun süre yasaklanmış bir marştan bahsediyoruz. Düşünsene bir şarkı nasıl bu kadar tehlikeli görülebilir? Bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten. Yani bir travmanın ortasından çıkan dizeler düşünün. Sonra bir halkın kolektif duygularını, özlemlerini yansıtan bir sembole dönüşüyor ve devletler bunu bir tehdit olarak algılıyor. Kaynakta da bu örnek, kültürel ifadenin gücünü ve otoritelerin bundan nasıl çekindiğini gösteriyor aslında. Bir de işin sürgün boyutu var, değil mi? Şivan Perver'in mesela 70'lerde sürgündeyken yazdığı Daye, yani anne şarkısı. Kaynak diyor ki bu şarkı zorla yerinden edilmeyi, baskıyı, annesini göremeyen bir evladın sesini yansıtıyor. O dönemleri düşünürsek TRT'de Kürtçe yayın falan hayal bile edilemezdi. Evet, o dönemde bu tür şarkıların yayılması tamamen dediğin gibi gayri resmi yollarla. Kasetler el altından dolaşıyor, gizli gizli dinleniyor evlerde. Bu da aslında teknolojinin, yani o dönemin kaset teknolojisinin bile baskıya karşı bir direniş aracı olabildiğini gösteriyor. Aram Tigran gibi, Şivan Perver gibi sürgündeki sanatçılar da bu yolla seslerini duyurmaya devam etmişler tabii. Peki hep siyasi mi? Neden? Yani hep devlet baskısı mı? Kaynakta farklı bir örnek de var Le Dilber'e. Bu yüzlerce yıllık bir dengibej klamı, yani ağıtçı şarkısı deniyor. Burada durum farklı. Aşiret yapısı, toplumsal tabular yüzünden dile getirilemeyen bir aşkı anlattığı söyleniyor. Yani sebep siyasi değil, daha çok toplumsal baskı. Aynen öyle. Bu da meselenin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor aslında. Dengibej geleneği zaten sözlü kültürün taşıyıcısı, bu tür hikayeleri yüzyıllarca yaşatmış ama aynı zamanda toplumun kendi içindeki o katı kurallar da bazı duyguların, bazı hikayelerin ancak bu tür sanatsal formlarda, belki de üstü kapalı şekilde ifade edilmesine yol açmış. Bazen toplumsal baskı, devlet yasağından bile daha güçlü bir susturucu olabiliyor ne yazık ki. Bir de genel asimilasyon politikaları var tabii, onun yarattığı bir baskı ortamı. Kaynakta Keçe Kurdan ya da Darhejiroke gibi şarkılar geçiyor. Bunlar doğrudan politik mesaj içermese bile sırf Kürtçe oldukları için kamusal alanda söylenememiş şarkılar. Ancak evlerde, belki düğünlerde fısıltıyla yaşatılmış. Hatta kaynakta diyor, Darhejiroke gibi basit, masum bir aşk şarkısını okulda söylediği için ceza alan çocuklar olmuş. Evet, bu durum asimilasyonun ne kadar geniş bir alanı hedeflediğini gösteriyor. Sadece politik ifadeler değil, dilin kendisi, kültürel kimliğin gündelik hayattaki en basit, en masum tezahürleri bile. Bir sorun olarak görülmüş. Aklemin gibi ağıtlar da var mesela. Doğrudan siyasi olmasa da halkın yaşadığı acılarla özdeşleştiği için rahatsızlık yaratmış. Ama işte tüm bu baskılara rağmen sözlü gelenek, dengbejler, gizli kasetler ve dediğimiz gibi sürgündeki sanatçılar sayesinde bu şarkılar bir şekilde yaşamış. Daha yakın tarihten de bir örnek veriyor kaynak. Akaksle Kobane. 2014 Kobane direnişi sırasında ortaya çıkmış. IŞİD'e karşı savaşanlar için bir ağıt aslında ama Türkiye'de terör propagandası sayılarak suç unsuru kabul edilmiş. Yani bu saklama, bastırma mekanizması biçim değiştirse de devam ediyor anlaşılan.
Kaynakta adı geçen Lo Shiremin gibi hani gerilla mücadelelerini anlatan ağıtların durumu da benzer sanırım. Evet, yani farklı dönemler, farklı nedenler ama sonuç benzer. Bir engelleme çabası var ve buna karşı direnen bir kültürel hafıza. Kaynak metninin de altını çizdiği gibi bu şarkılar sadece ezgi değil artık. Bir halkın kimliğini, tarihini, acılarını, direncini taşıyan canlı arşivlere dönüşmüş durumda. Yasaklara, baskılara rağmen bugüne gelmeleri, kültürel mirasın ve sözlü geleneğin ne kadar dayanıklı olabileceğinin de bir kanıtı bence. Gerçekten de öyle. Kaynak metin de bu şarkıları bir eğlence aracı olarak değil de bir hafıza ve kimlik aktarım aracı olarak görüyor. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında sana şunu sormak istiyoruz aslında. Senin kendi kültüründe ya da bildiğin, gözlemlediğin başka topluluklarda benzer şekilde böyle saklanmış, özel anlamlar yüklenmiş, belki bir dönem yasaklanmış ya da sadece belli ortamlarda ifade edilebilen şarkılar, anlatılar, deyişler var mı? Varsa eğer bunlar bize o topluluklar ve onların tarihsel deneyimleri hakkında ne gibi ipuçları verir acaba? Belki üzerine düşünmek için ilginç bir nokta olabilir.